Bugünlerde finansla ilgileniyor olsanız da olmasanız da eminim hepiniz Bitcoin'i duymuşsunuzdur. Çünkü hemen her yerde Bitcoin konuşuluyor artık. Böyle haberlerde, dergilerde, işte bir kafeye oturuyorsun, yanındaki adam Bitcoin'den bahsediyor, bir yere gidiyorsun orada abi diyorlar Bitcoin madenciliği mi yapsak şudur budur. Acayip bir şey var yani Bitcoin furyası var. Zaten bu konuşma, hype da fiyatlara yansıyor. Yani geçtiğimiz sene, hatta bu senenin başında 2-3 bin dolarlardayken bugün Bitcoin 17 bin doları aşmak üzere. Yani inanılmaz bir hızla büyüyor ve icat edildiği gün 2008'den bugüne kadar da ve bu böyle sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmiş. Tabi bugün ama çok daha ciddi paralar döndüğü için her yerde haber olmuş durumda. Ve işin ilginci öyle aman aman paralar da dönmüyor yani. Toplam pazar payına baktığınız zaman Bitcoin'in 285 milyar dolar civarında. Ama mesela ne bileyim bir Amerikan borsalarına baktığınız zaman New York Stock Exchange olsun işte Nasdaq olsun ya da ne bileyim Amerika'daki bir finans şirketi Goldman Sachs olsun. Onların işlem hacmi günlük 6,5 trilyon dolar. Şimdi her gün Goldman Sachs'i konuşmuyoruz ama Bitcoin'i konuşuyoruz. O yüzden acayip bir şey var. Acayip bir furya var yani. Bu da bir sürü insanın düşünmesine sebep oluyor. Ya diyorlar bu işte bir keramet mi var yoksa bir balon mu yani? Hani saadet zinciri mi balon mu? Niye bu kadar insan konuşuyor? Niye bu kadar çok büyüyor? Bu işte bir gariplik var. Bu gibi konuşmalar da çok var. Ben Bitcoin ile ilgili hani yorum yapmadan önce aslında kendi Bitcoin hikayemi anlatayım. 2013'te ben master için Amerika'ya gitmiştim. Kaliforniya'da yaşarken bu Bitcoin haber olmuştu yine her yerde. Her yerde dediğim bu kadar yaygın değildi ama teknoloji sitelerinde ondan sonra o teknolojiyle ilgili TechCrunch gibi sitelerde haber olmuştu. 1000 dolara çıktı bir Bitcoin diye. Öyle olunca hepimizin ilgisini çekti. Neymiş bu, ne yapılırmış falan. Tabii o zamanlar bu kadar meraklı değilim. Öyle bir üstünkörü araştırdım. Baktım ki bir tane kripto para işte blockchain teknolojisine dayanıyor bilmem ne. Arka planını çok okumadan ondan sonra 1000 dolara çıktığını gördüm. Daha artacak falan filan deniyordu. Ondan sonra o dönemlerde en büyük Bitcoin alınabilen site Mt. Gox'tu. İşte Allah Allah dedim ne istedim bunu bir takip edeyim dedim. 1000 dolar tabii o zamanlar öğrenciyiz çok param yok. 1000 dolardan bir Bitcoin falan alacak durumum yok. Sonra tabii o balon patladı. O yani tabiri caizse balon. 100 dolarlara geri düştü Bitcoin. Öyle olunca 10 tane alayım dedim. Toplamda yani 1000 dolarlık işte 10 tane Bitcoin aldım Mt. Gox'tan. Sonra tabii ondan birkaç ay sonra Mt. Gox hacklendi. İçindeki bütün Bitcoin'ler çalındı. Yani daha doğrusu basına öyle söylediler. Site kapandı. İşte arkasındaki şirket iflas ilan etti. Benim paralar öyle gitti. Öyle olunca ya dedim bu iş hurafeymiş yani hani tam bir balonmuş. Ben de neyse bayağı bir para kaybettim ama en azından hani çok can acısa da öldürmeyecek bir para dedim ve unuttum. Sonra işte şimdi 2017'nin sonundayız. Bu senenin başlarına doğru, bahar gibi diyeyim hatta. İnternet sektöründe olduğum için bir de home office çalışıyorum. Bazen evde sıkıldığım zaman böyle bir kafelere falan gidip laptopumla oradan çalışıyorum. Bir gün işte bir kahvecide çalışırken garsonlarla muhabbet etmeye başladık. İşte dediler, abi dediler ne işle meşgulsün dediler. Dedim internet sektöründeyim. Aa öyle mi dediler, peki dediler Bitcoin ile ilgili ne düşünüyorsun dediler. Tanesi 4000 dolara çıktı dediler. Ondan sonra. Valla bilmiyorum bayağıdır takip etmiyorum. Yanından bir kere dilim yanmıştı dedim. Onlar da yok abi biz vallahi acayip takip ediyoruz dediler. Hatta arkadaşlarla toplandık. Gittik kredi çektik. Hepsini Bitcoin'e gömdük dediler. Ya ben de onu duyunca böyle bir şaşırdım. Hatta kızdım adamlara. Dedim ki ya dedim kötü etmişsiniz. Yani zaten burada asgari ücretle kıt kanaat geçiniyorsunuz. Hani ne gerek var yani böyle bir riske. Sonra neyse işte bunu da böyle söyleyemedim şimdi hevesleri kırılmasın diye ama aklımdan bu geçti. Ondan bir ay sonra falan yine haberlerde Bitcoin. Ne oldu? Bitcoin 5000 doları geçti. Ben düşündüm Allah Allah dedim garsonlar kredinin masrafını çıkardı üstüne kar bile ettiler bir ayda. Al bu işte bir şeyler var ben bir şunu adam akıllı oturayım da tekrar inceleyeyim dedim. Bu sefer gerçekten araştırdım yani hakikaten ev ödevimi yaptım. Bu nasıl icat edilmiş, nereden çıkmış, işte bu blockchain dedikleri teknoloji tam olarak nedir, neden bu kadar konuşuluyor. Daha sonra işte bu işin teknolojisini okuduktan sonra anladım ki ya dedim tamam hani bu işin geleceği var.
Çünkü 2013'te Amerika'dayken hani sanal para, sanal emtia, işte kaçakçılıkta kullanılıyor, silah tüccarlığında, uyuşturucu pazarlamasında anonim olduğu için böyle pis işlerde kullanılıyor falan diye okuduğumda dedim ki yani bu pis işlerde kullanılıyorsa devletler bunu bir şekilde engellerler, yani bu iş büyümeden önünü keserler dedim. Ama bu sefer 2017'de oturup ciddi araştırdığım zaman ya bu işin teknolojisi o kadar muazzam bir teknoloji ki ya bunun önüne geçme şansı yok. Kimsenin yok. Yani en amiyane tabirle mesela paranın torrenti gibi düşünebilirsiniz. Yani bir merkezi olmadığı için sistemde bir tane bilgisayar bile açık kalsa dünyada herkesin Bitcoin'in ne kadar olduğu, işte kimin parasının nerede olduğu falan güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Devletlerin o yüzden bunu engelleme şansı yok. Mesela bizim ülkemiz Türkiye gelse bugün piyasadaki bütün Bitcoin satan yerleri kapatsa gene de, anlatabiliyor muyum, alacak bir sürü yer bulursunuz. Gelse sizin hesaplarınızı bulup çökmeye çalışsa atlatmanın bir sürü yolu var falan filan. Yani engellenebilir bir şey değil. Onu öğrenince ha dedim bu işin geleceği var. Yani teknolojisi de hakikaten çığır açan bir teknoloji. Engellenme şansı da yok gibi bir şey. Demek ki bu işte potansiyel var. Öyle olunca ben de bu kadar okumuş adamız, garsonlarla dalga geçtik ama bu olaydan sonra ben de gittim, Bitcoin 5.000 dolar olduğunda gittim kredi çektim, ben de aldım Bitcoin. Bugün işte 17.000 dolar. Yani varın siz düşünün. Çok ne derler, 4 ayda 3,5'a mı katlamış oluyorum paramı, öyle bir şey yani. Neyse. Şimdi de tabii böyle bir sürü zengin olan insan var. Sizin de çevrenizde alıp işte yok şu kadar kazandım, yok alsaydım bu kadar olacaktı tüh falan diyenler vardır. Ama ya bu bir balon mu? Önemli olan soru bu. Mesela bugün bizim hükümetten Mehmet Şimşek açıklama yaptı. İşte Bitcoin şimdiye kadar lale devrindeki o lale ticaretinden bu yanaki en büyük balon. Bu işten uzak durulmalı vesaire. Yok işte efendim Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Genel Başkanı çıkıyor, Lagarde bu iş tehlikeli diyor. Goldman Sachs, Amerika'daki bir sürü insan tehlikeli diyor ve falan filan. Yani o yüzden insanlar da korkuyor. Bu kadar hızlı büyüyen bir şey, bu kadar devletler tarafından tepki alıyor. Bu işte bir sakatlık var mı? Bana sorarsanız yok. Çünkü tamam bu bir balon büyümesi gibi büyüyor. Yani mesela şu an arkamda Ripple diye ufak bir kripto paranın grafiği var. Ama hani Bitcoin gibi, yani Bitcoin'inkine baktığınız zaman bundan da şiddetli bir artışı var. Tamam bu bir balon artışına benziyor ama yani bir yandan yeni bir teknolojinin artışı da olabilir bu. İşin o tarafından baktığınız zaman balon olmayabilir de diyor insan. Çünkü mesela şöyle düşünün. 2000'li yıllarda internet şirketleri büyürken, yok işte Amazon büyüyor, Facebook çıkmış ortaya, işte insanlar sosyalleşecek internetten falan. Eminim birçoğunuz inanmamışsınızdır yani bunların bugün milyar dolarlık şirketler olacağına. Yani hiçbirimiz inanmadık. Ben bu işin içinde olmama rağmen inanmadım. Hani hangimizin Facebook hissesi var ya da Google hissesi var? Ama işte o şirketler de tıpkı bu Bitcoin grafiği gibi doğru bir şey yakaladıkları için büyüdüler ve bugün dünya devi halindeler. Bitcoin'inki de bence öyle bir büyüme. O yüzden ben balon olduğunu düşünmüyorum. Ve ne derler? 2008'de çıkmış olmasına rağmen yani ne oluyor? 11 yaşında bir teknoloji olmuş oluyor Bitcoin. İşte tanesi 17.000 dolarlara çıkmış durumda. Hani 17.000 dolarlara çıkmış durumda, 11 senelik bir şey. Ya, trene binmeye geç mi kaldık? Şimdi alsak ne kadar para kazanabiliriz? Katlar mıyız? Gibi sorular bu sefer kafamı kurcalıyordu. Onu da söyleyeyim. Bence daha yeni başlıyor. Yani her ne kadar şu an inanılmaz astronomik rakamlar konuşuyor olsak da dünyadaki toplam yatırımlara kıyasla bu kripto paralarda dönen paraya baktığımız zaman arada yani uçsuz bucaksız bir fark var. Nasıl diyeyim mesela? Bu hafta inanılmaz bir artış oldu. Bütün coinlerde, kripto paralarda artış oldu. Toplam pazar değeri, bu kripto paraların içine dönen toplam para 500 milyar dolara yaklaştı. 500 milyar dolar tamam duyunca çok büyük para ama tüm dünya ekonomisine kıyasla çok ufak bir para. Mesela bugün dünyadaki diğer yatırım araçları, işte borsalar, yatırım fonları, altın, diğer emtialar,
Bunların hepsini topladığınız zaman dünyadaki bütün bu yatırım varlığının toplamı 450 trilyon dolar. Yani şu bir tarafta 450 trilyon dolarlık bütün insanoğlunun yatırımları var. Bir tarafta 500 milyar dolarlık ufacık kripto para yatırımları var. Şimdi bu kripto paranın teknolojisi de çok çığır açıcı bir şey. Bankalar bunu kullanmaya başladı. Çok değişik alanlarda kullanım yolları çıkmaya başladı. Giderek yaygınlaşıyor. Giderek halka inmeye başlıyor. Bir sürü insan kullanmaya başlıyor. Yani düşünün ki şu an Bitcoin 17 bin dolar ama bu 450 trilyon dolarlık varlığın %2'si kripto paraya geçse bugünkü fiyatların üstüne rahat bir 20'ye katlama şansı var. Yani tamamen düz matematik bakın, yani spekülasyon değil, böyle bir bende Bitcoin var çok mutluyum o yüzden böyle olacak diye bir fantazi değil, hayal değil. Tamamen düz matematik. Yani hani bugün bu kadar parayla fiyatlar böyleyse yarın bu iş mainstream olduğu zaman, yani hani herkes bu işi kabullenip kullanmaya başladığı zaman, atıyorum bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra İş Bankası online şubenize girip Bitcoin alabileceğiniz güne geldiğiniz zaman içeride dönen para da çok daha fazla olacağı için bunların fiyatı arttıkça artacak. Niye artacak? Artmasının garantisi ne? O da çünkü arzın sabit olması. Şu an mesela piyasada 16 milyar mı ne Bitcoin? 16 milyon mu 16 milyar ne Bitcoin var? Bu ama 31-32'lerde bitecek. Çünkü algoritma öyle tasarlanmış. Yani bir yerden sonra yeni Bitcoin ortaya çıkmayacak. Bu kesin. Hani bunda bir hile yapma şansı yok. Kimsenin Bitcoin çoğaltma şansı yok. Yok yani bir yerde bitecek. Biteceği de garanti olduğu için içeri ne kadar para girerse şey o kadar artacak. Fiyat o kadar artacak. Onun dışında başka mesela örnek ne verebilirim? Mesela yani altın. Mesela bugün herkes garanti yatırım diye altın alıyor. Ama işte altının ne kadar arzı var? Tamam, çıkarması zor. Dünyada belli sınırlı sayıda olan bir maden. Ama şu an hala dünyada ne kadar altın var hiçbirimiz bilmiyoruz. Hatta altın madenciliği topraktan çıkarılan bir madde olduğu için manipülasyona çok açık. Yani mesela büyük altın üreticileri altın fiyatlarını yükseltmek istedikleri zaman madenleri kapatıyorlar. Dinamitliyorlar, ağzını kapatıyorlar. Altın çıkaramadık diyorlar. Arzı sınırlıyorlar, fiyat artıyor. Bitcoin'de öyle bir şey yok. Tamamen saf matematiksel bir formül olduğu için belli bir kademeyle yeni Bitcoin ortaya çıkıyor ve bir yerden sonra biteceği kesin. Bu yüzden fiyatın artacağı da garanti. Neyse gelelim. Yani bunu düşündüğüm için bence eğer Bitcoin düşünüyorsanız ya biraz fiyat düşsün ya da ne bileyim geç kaldık artık almayalım falan demenize gerek yok. Yani bu işle ilgileniyorsanız şey edebileceğiniz, unutabileceğiniz, bakın bu önemli, unutabileceğiniz bir para varsa yatırım yapacağınız, yani hani yarın öbür gün dediğim böyle bir sene sonra, 3 sene sonra ihtiyacınız olacak bir paraysa iyi düşünün. Ama ya bir 10 bin lira unutabilirim, koyup unutabilirim diyorsanız uzun vadede Bitcoin acayip karlı olacak. Hani bu tip mecralarda, internette, YouTube'da yatırım tavsiyesi yapmak doğru değil. Bu da yatırım tavsiyesi değil. Ama hani benim nacizane fikrimi soruyorsanız, Bitcoin almayı düşünüyorsanız bunun doğru bir tarihi yok. Ne zaman imkanınız olursa alın, güvenli bir yerde saklayın ve yani 3 sene sonra, 5 sene sonra kaça katlandığını görün. Kısa vadede ne olabilir bilmiyorum. Çünkü hani dediğim gibi düzenli olarak bir artış var. Ama ne oldu? Uykuya mı geçti? Düzenli bir artış var ama aralarda çok fena dip yaptığı dönemlerde var. İşte anlattığım gibi 2013'te 1000 dolarlara çıktı, 2000'e giderken 100 dolara düştü. İşte geçenlerde 5000 dolarlara çıktı, 8000'lere doğru giderken pat diye 2900'lere düştü. Yani kısa vadede böyle korku satışları, ciddi para çıkışları olabilir, olacak da. Ama uzun vadeli bakıyorsanız 3 sene, 5 sene, 10 sene yani böyle artan bir grafik yani. O yüzden korkacak hiçbir şey yok. Ve gerçekten heyecanlı teknolojiler. Yani hani neden beni heyecanlandırdığını şimdi bu videoda anlatmak istemiyorum ama bu kanalı kurma sebebim de aslında beni heyecanlandıran şeyleri sizinle paylaşmaktı. Hatta yani sadece beni heyecanlandıran şeyler değil. Bu Bitcoin macerasına girerken düştüğüm hatalar, ondan sonra yaptığım yanlışlar,
İşte atıyorum nereden almalıydım, nasıl saklamalıydım, işte nelere dikkat etmeliydim. Bakmayın yani ben de çok büyük hatalar yaptım. Yanlış mecralardan aldığım için mesela çok komisyon ödedim vesaire vesaire. Yani bu tip hatalara düşmenizi de engelleyecek öğretici videolarla beraber bu işin beni neden heyecanlandırdığını, işte Bitcoin ve bunun gibi diğer kripto paraların arkasında yatan teknolojinin ne olduğunu, neden kullanım alanlarının ne olduğunu, neden yükseleceğini falan kademe kademe yeni yapacağım videolarla sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunun dışında ben finans sektöründen de anladığım için hani benim baba tarafı çok ekonomist olduğundan finansla da aramız iyidir. Hatta rahmetli dedem zamanın Merkez Bankası Başkanıymış. Şimdi hava atmak gibi oldu ama yani finansla da ilgili alakam olduğu için mesela dönem dönem bu kripto paralar için teknik analizler de paylaşıyor olacağım. Yani uzun vadede artacak diyorum ama mesela önümüzdeki ay ne olacak? Ya da mesela bu hafta şu coin bu kadar düştü. Şundan dolayı artma sebebi var gibi. O yüzden hani siz de ilgileniyorsanız, bu kripto para alanında yatırım yapmak istiyorsanız kanalımı takip etmenizi rica edeceğim. Sizi takip ettikçe sizinle beraber bu kanalı büyütüp bütün sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım. O yüzden mesela bu videoyu izledikten sonra da aklınızda bir soru varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Hemen hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarda da görüşüyor oluruz.